Herkese merhabalar. Ben Songül Adıgüzel, 29 yaşındayım ve gemi kaptanıyım. Size bu videoyu tatlı mı tatlı bir şehirden, Rotterdam'dan çekiyorum. Hollanda'dayım çünkü. Nelerin mümkün olabileceğini anlatacağım. Birazcık kısa, işte ne kadar zamanımız var bilmiyorum açıkçası. Ee, Ben de sizler gibi Van'da doğdum, büyüdüm. Birçoğunuz gibi belki de. Ee, Van Başkale Börüpek köyünde doğdum, büyüdüm. Ve zor bela okudum. Hocalarım iyi bilir. Çok çok zorlu şartlardan geldim. Her şeyin, her başarıyı kendinize mal etmeyi öğrenin. Ama bu yolculukta sizi destekleyen herkese de teşekkür etmeyi gerçekten önemseyin. Ben çok önemsiyorum çünkü hocalarım benim için çok 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 önemli oldu her zaman. Yol göstericilerim oldu, sağlayıcılarım oldu. Benim için birçok şey yaptılar. O yüzden benim için öğretmenlerin yeri her zaman bambaşka. Bugün burada oturuyor olabilmenin, bu güzel manzaraya bakabilmenin çok büyük mimarları onlar benim için. Teşekkür ediyorum hepsine. Seçkin Metod'a, sevgili Turan hocama, Levent hoca vardı o zaman. Hala orada mı bilmiyorum. Veysel hoca, bunlar çok kıymetli hocalarımdı. Diğer tüm hocalara da tabii ki teşekkür ediyorum. Ve tanımadığınız ve benim teşekkürü borç bileceğim çok fazla öğretmen var tabii ki. Onlar çok önemli, çok kıymetli bizim için. Sizinle paylaşmak istediğim konu şu ki, şu an sınava hazırlanıyorsunuz hepiniz. Zaman zaman motivasyon kaybı yaşamak çok çok olası. Bu herkes için geçerli. Motivasyon olsa bile çalışmak istemeyebilirsin. Beden bunu reddedebilir, zihin reddedebilir. Bir sürü etmen olabilir. Bu durumda ne yapacağınızı size birazcık kendimden yola çıkarak anlatmak istiyorum. Bu arada psikoloji okumayı da çok seviyorum. Çok fazla insanla da tanıştığım için genel ortama da güvenebileceğiniz şeyler söyleyeceğime size söz veriyorum. Bunların başında kesinlikle ne olmak istediğin. Ne olmak istediğin? Hayatta ne yapmak istiyorsun? Seni her sabah yataktan çıkaracak neden bu olacak? Seni her sabah her gün o kitabın başına oturtacak neden bu olacak? Sen ne yapmak istiyorsun? Sen kim olmak istiyorsun? Benim eğitim hayatım boyunca sürekli benden tıp beklendi. Fakat ben hiçbir zaman o dinamiği kendi içimde hissedemedim. Ama ona rağmen hep şöyle düşündüm. Dedim ki ne yaparsam yapayım iyi yapacağım. Ve şu an elimden gelen şey ne? Sadece ders çalışmak. Sadece ders çalışabilirim. Şu an bütün sorumluluğum bu benim dedim. Ve oturdum bütün zamanımı ona ayırdım. Benim gibi çok da ineklik yapmak zorunda değilsiniz. Zaman zaman kendinize fırsat verip dışarıda çıkabilir, ödüllendirebilirsiniz. Ama ben çok inektim. Bunları yapmıyordum açıkçası. Herkes benden tıp beklerken ben neden gemi kaptanı oldum? Çünkü bütün hayatım boyunca kurduğum birkaç cümle vardı. Diyordum ki dil öğrenmek istiyorum. Yurt dışına çıkmak istiyorum. Durağan bir meslek istemiyorum. Parayı dert etmek istemiyorum. Kaptanlar güzel kazanıyor. Parayı dert etmek istemiyorum ve bir şey yapmak istediğimde bunu yapmak istiyorum. Buna zamanımın ve paramın olmasını istiyorum. Bütün çocukluğum boyunca sürekli bu sihirli cümleleri kullandım. Ve daha birkaç sene öncesine kadar aslında bunların hayatıma yaptığım bir büyü olduğunu fark ettim. Yani sen ne istiyorsan evrenin seni ona hazırladığını ya da Allah'ın seni ona hazırladığını ve bir şekilde seni o yolla buluşturacağını öğrendim. Birkaç sene önce işte Dört Anlaşma diye bir kitap okudum ve o kitapta anladım ki ben gerçekten büyü yapmışım. Yani bütün mesele benim ne istediğimle alakalıymış. Ben ne olmak istiyormuşum hayatta. Hala isteklerim bitmiş değil ama ne istediğimi iyi bildiğim zaman motivasyonu kendi içimde yakaladım. Sen de kendi içinde yakalayabilirsin motivasyonunu. Bugün e, neyle uyanıyorsan, bugün hangi neşeyle, hangi motivasyon kaynağıyla uyanıyorsan o seni ileride götüreceği nokta orasıdır. Yani gideceğin yol şu an inşa ettiğin yol. Şu an her gün ne yapıyorsan, bütün dinamiklerin neyse seni ileride mutlaka o destinasyona yani varış noktasına ulaştıracaktır. Ben ne olmak istediğimi bilmiyorum da diyebilirsin. Ama sevdiğin şeylere bakman gerekiyor. Şimdi fırsatın varsa ve bir laboratuvar ortamı olarak dünyayı görüp deneyim ortamı yaratabiliyorsan kendini çok şanslısın. Ama benim böyle neleri sevebileceğimi, çok deneyimleyebileceğim bir ortamım yoktu açıkçası. Fakat ben çok okuyan bir insandım. Kitap çok okuduğum için kafamda bir dünya oluşturmuştum aslında. Sürekli farklı dünyaları okuyordum. Nasıl bir insan olmak istedim. Yani o karakterlerle özdeşleştiriyordum kendimi. Ve ben şey derim yani mesela e, ben tek bir kişi değilim. Ve kendimi çok iyi tanıyorum çünkü kendimi ben oluşturdum. Yani kendini de inşa edersin, hayatını da inşa edersin, hayatının anlamını da inşa edersin. Sahip olduğun her şeyi kendine sadece sen verebilirsin.
Bunlardan ne mutluluğundan, ne mesleğinden, ne yapacağından, kim olacağından hiç kimse sorumlu değil. Bunun tek bir sorumlusu var, o da sensin. O yüzden hani koyduğun her bir taşın böyle incelikle kendinin incelikle seçtiğine emin olman gerekiyor. E, Şimdi meslek seçeceksin burada, aslında ders çalışacaksın. Niye bunu yapıyorsun? Çünkü kendini inşa ediyorsun. Kendine bir cebine bir puan koyacaksın. Cebine bir para koyacaksın yani. Puanda para gibi düşünebilirsin. Ve onunla neler satın alacaksın, ona bakacaksın. Puanınla neler satın alabilirsin. İmkanlarını büyütmen gerekiyor. Çerçeveni büyütmen gerekiyor. Çünkü dünya çok büyük ve çok fazla olasılıklarla dolu. Biz hep hani şu meslek bu meslek falan olsun diye düşünüyorduk. Şu an mesela gemide çalışıyorum ve proje gemilerinde çalışıyorum. İnanılmaz büyük bir kadroyla çalışıyoruz. Yani 5 hafta çalışıyorum gemide, 5 hafta izin yapıyorum. Ve bütün bu zamanlar boyunca da para kazanıyorum. İzinde olduğum zaman da para kazanıyorum ve bu paralar da diğer mesleklerle yapıp kazanabileceğiniz paralar değil. Çok iyi ticari şeyler yapınca kazanabileceğiniz paralar. Şimdi eğer benim bakış açım, yani ben dil öğrenmek, yurt dışına gitmek gibi bir motivasyona sahip olmasaydım ben bu fırsatları asla bilemeyecektim. Şimdi gemide farklı insanlarla çalışıyorum dediğim konuyu şuraya getireceğim. Çok fazla meslek var aslında bizim bilmediğimiz, kendimizi kısıtladığımız, dil bilmediğimiz için. Şimdi dil de bir bariyer. Türkiye'de İngilizce iyi konuşulan bir dil değil veya başka diller. Şimdi ben başka diller de öğreniyorum. Çünkü merakım, isteğim bu yönde gelişti. Hep böyleydim. Ama dil bildiğinizde farklı şeyler, farklı konularda araştırma yapabilme kabiliyetine sahip oluyorsunuz, şansına sahip oluyorsunuz ve hani başka nelerin mümkün olabileceğini görüyorsunuz. Şimdi sadece bu bildiğiniz basic meslekleri kafada kurup ona yönelmek zorunda da değilsiniz. Cebine iyi bir puan koyduğunda daha iyi fırsatları yakalama şansın da olacak. Şu an ne istediğine karar vermemiş olabilirsin ama bu da aklında bulunsun. Ben yeteri kadar iyi yüksek puan alayım. O zaman karar vereceğim ben ne yapmak istediğimde. Belki bu süreçte yerine oturacak taşlar. Ben ne istediğime karar vereceğim aslında falan olacak. Çok fazla okursanız, çok fazla araştırırsanız ve biraz yani dünyaya bakma şansınız olursa çok çok fazla olasılığı mümkün olduğunu göreceksiniz. Kendinizi asla kısıtlamayın. Bir de hani söz konusu olan şey meslek değil aslında. Senin neyi seveceğin, neyden zevk alacağın, neyi yaparken böyle neşeli hissedeceksin. Bir şey yaparken neşe hissetmiyorsan orası senin alanın değil zaten. Benim her zaman paylaşacak çok fazla şeyim oluyor. Konuşmayı da çok seviyorum, bilgiyi de çok seviyorum. E, Hani size böyle harmanlayıp vermeyi çok isterdim ama ben hep geniş yelpazeden açmayı seviyorum. Ee, Ama toparlayacak olursak biraz sona doğru geleyim, toparlayayım. Motivasyonu kendi içinde yakalayacaksın. Söz konusu olan şey senin dünyada kim olmak istediğin, nasıl bir varlık göstermek istediğin, ne yapmak istiyorsun dünyada, ne yaparsan seni mutlu edecek ve meslek seçimin de buna göre olacak. Eğer şu an hala bunlara karar veremediysen kendine mutlaka keyif aldığın şeyleri sormanı isteyeceğim senden. Keyif aldığın şeyler, ne yapmak istiyorsun, ileride nasıl bir kişi olmak istiyorsun ve bunları inşa edebileceğini bilmeni istiyorum. Şu an eğer bunlara karar veremediysen yapacağın şey cebine puanını koymak. Ne kadar çok puanın yüksek olursa seçim yapma şansını arttırmış olacaksın. Diğer bir konu, dünyada çok fazla seçenek olduğunu bilmeni istiyorum. Dünya kocaman bir yer. Dünyanın her yerinde iş bulabilirsin. Her yerinde çalışabilirsin. İyi paralar da kazanabilirsin. Az çalışabilir, çok para kazanabilirsin. Bunlar da mümkün. Bunları bilmeni istiyorum. Ama her şeyin bir bedeli var. Bu bedelde bugün o masanın başına oturup ders çalışmaksa ders çalışacaksın. Eğer dil öğrenmekse, ki mutlaka öğrenmen gerekiyor, en azından İngilizceyi öğreneceksin. Bugün yapacağın her fedakarlığın yarın senin için çok daha büyük bir avantaja dönüşeceğini bilmen gerekiyor. Eğer şu an ders çalışma alışkanlığın hala oturmadıysa, bir şeylerin alışkanlığı hala sende hüküm sürüyorsa ve ders çalışmanı engelliyorsa, bilmelisin ki dikkatini bir şeye verdiğinde her şeyi yenersin. Dikkat her şeyden daha büyüktür. Eğer dikkatini almak istediğin puana, gitmek istediğin üniversiteye, gitmek istediğin mesleğe, olmak istediğin kişiye dikkatini verirsen ve o gün yapman gereken şeylere dikkatini verirsen, bütün alışkanlıkların dahil her şeyin üstesinden gelebilirsin. Çünkü mesele karar vermek. Ne yapmak istediğine karar vermek. Çok basit bir de aslında, biliyor musunuz? Yani uzaklaşıp baktığında, mesela ben şu an üniversite
açtım işte de meslek farklı farklı yükseliş şeyleri yaşadım. Her geriye baktığımda aslında onun daha da kolay olmuş olduğunu fark ediyorum. Şu an senin için masanın başına oturmak çok çok zor olabilir ama bilmeni istiyorum ki çok daha zor şeyler bekliyor seni hayatta. O yüzden bugün kazanacağın disiplin, bugün kazanacağın dayanıklılık, psikolojik dayanıklılık seni ileride çok daha ileri götürecektir diğerlerine nazaran. Ve hayatta kısmen bir yarış pisti. Ama tabii kendimizi mesela şey diyeyim, kendimizi diğer insanlarla kıyaslamıyoruz diyecektim. Niye demiyoruz? Çünkü ben şu an mesela milyoner olmuş biri değilim. Ünlü olmuş biri değilim. Harika şeyler başarmış biri de değilim. Yani dünya için çok anlamlı olabilecek şeyler yapmış biri değilim. Ama ben kimim? Ben başlangıç noktası eksilerde olup şu an çok güzel artılarda bir hayat yaşayan, bir kariyeri olan bir insanım. İşte bu başarı. Ben kendime her zaman başarılı dedim. Çünkü geldiğim nokta ile bulunduğum nokta arasında her zaman bir fark yaratmıştım. Ee, illa çok üstün şeyler yapmak zorunda değiliz bir konuşma yapabilmek için. Ben de başarılıyım. Ben de bu konuşmayı yapabilirim. Ben de size anlatacak bir şeylere sahip olabilirim. Ve bu çok keyif verici açıkçası. Herkesin bunu tatmasını, daha fazlasını tatmasını dilerim. Umarım herkes istediği yerde parlar, istediği yerde varlık gösterir. Ve umarım yapacağınız her şey bütünün hayrına olur. Yani herkesin hayrına olacak şeyler. Sadece size değil. Ve e, evren veya Tanrı bilmiyorum. Bunları Türk çocuklarına anlatınca biraz garip olacak ama Allah'la bağlantınızı güçlü tutun. Çünkü e, bir alma verme dengesi var dünyada. Güzel bir eforu ortaya koyduğunuzda dünyayı, Allah'ı, evreni ikna etmiş olacaksınız. Diyeceksiniz ki ben istekliyim ya. Ben istiyorum bunu. Ben karar verdim. Ben kararlıyım. Ben alan açtım buna şu an. Bu başarıyı hayatıma çekmeye alan açtım. O zaman eforumu sarf ediyorsam, çabamı sarf ediyorsam sen de onun yerine başarı koy lütfen. Hani illa senin istediğin olmak da zorunda değil. Ya da herkesin senden doktor olmasını istiyor. Herkes senden bunu istiyor ve doktor olamadın diye de üzülme. Ben üzülmemiştim. Hatta garip bir sevinç vardı içimde olamamıştım diye. Ama şu an şükrediyorum bu olmadığı için ve bugün bu noktada olduğum için. Çok çok keyif alıyorum. Çok tatlı bir hayata sahip oldum ve bunun hepsinin kendi elimle inşa edilmiş olması beni aşırı mutlu ediyor. Sahip olduğum şeylerin kıymetini biliyorum. Ee, Öyle yani. Umarım sen de çok çok tatlı bir hayata sahip olursun. Umarım içinde beslediğin neyse büyür ve bütün herkesi kapsayacak şekilde, herkesin hayrına olacak şekilde gelişir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Özelden de yazmak isteyen Instagram hesabımdan yazabilir bana. Her zaman sizi desteklemek isterim. Yanınızda olmak isterim. Elimden geldiğince kalıp. Mesleği özel olarak anlatmamı isterseniz ya da hocalarım isterse bunu da yapabilirim sizin için zamanım olduğunda. Kendinize çok iyi bakın. Neşeyle kalın. Çok seveceğiniz çok fazla şey olsun. Motivasyonunuz her zaman çok yüksek olsun. Ama her şeyin karar vermekle alakalı olduğunu, ne istediğinle alakalı olduğunu unutma. Bu arada çok çalışıyorsan ve vücudun ve bedenin, zihnin o gün çalışmak istemiyorsa kendine şans vermeyi de unutma. De ki ben bugün dinleneceğim, ben bugün hiçbir şey yapmayacağım. Ama bunu çok sık yapma. Hoşça kal.